Okyanusun kalbindeki hazine. Bir gün, sakin bir kasabada yaşayan genç bir adam sabahın erken saatlerinde yüzmek için denize açılmıştı. Güneş yeni doğuyor, dalgalar altın gibi parlıyordu. Tam o sırada, bir baba ve küçük oğlu da sandallarıyla balık tutmak için yola çıkmışlardı. Küçük çocuk heyecanla etrafı izliyor, baba ise sessizce kürek çekiyordu. Bir süre sonra, uzaklarda küçük bir ada belirdi. Ada yemyeşildi, etrafı mavi sularla çevriliydi. Baba ve oğul oraya gitmeye karar verdiler. Okyanusun ortasında sessiz bir huzur vardı. Ama o sırada, biraz ileride bir kız çocuğu suyun üzerinde çırpınmaya başladı. Boğulmak üzereydi. Baba hemen küreklere asıldı, çocuk da elinden geldiğince yardım etti. Sandal hızla kıza doğru ilerledi. Nihayet onu kurtardılar. Kız çok korkmuştu ama güvendeydi. Hep birlikte adaya çıktılar, güneşin sıcaklığıyla kurudular. O gün orada yeni bir dostluk doğmuştu. Okyanus derinliklerinde ise bambaşka bir hayat vardı. Balıklar neşeyle yüzüyor, mercanlar renk renk ışıldıyor, deniz yıldızları pırıl pırıl parlıyordu. Fakat bir şey vardı ki, herkesin ilgisini çekiyordu. Okyanus tabanında parlayan gizemli bir hazine. Işıltısı o kadar güçlüydü ki, gören her canlı büyülenmiş gibi kalıyordu. Bir yengeç, parlayan o hazineye bakarken dikkatini bir şey çekti. Eski bir harita. Üzerinde başka adaların işaretleri vardı. Yengeç hemen arkadaşlarını topladı, balıklar, deniz atları, fok balıkları, hatta bir susamuru bile geldi. Hepsi merak içindeydi. Acaba başka hazineler de var mıydı? Deniz kızı da bu kalabalığa katıldı. Gümüş gibi parlayan saçlarıyla, neşeyle şarkılar söylüyordu. Okyanus canlıları huzur içindeydi. Herkes birlikte yaşıyor, birbirine yardım ediyordu. Ama uzaklarda, bir grup korsan hazine hakkında duydukları söylentilerle harekete geçti. Kaptan, elinde eski bir pusulayla bağırdı. Bu hazine benim olacak. Yelkenleri kaldırın, tam yol ileri. Gemileri dev dalgaları yararak ilerlemeye başladı. Ancak yol tehlikeliydi. Çevrede köpek balıkları dolaşıyor, deniz sisle kaplanıyordu. Nihayet ilk adaya vardılar ama, hazine orada değildi. Kaptan öfkeyle haritayı masaya vurdu. Başka bir adaya gidiyoruz, dedi. Tam o sırada gökyüzü karardı. Büyük bir fırtına patladı. Şimşekler çakıyor, rüzgar yelkenleri yırtıyordu. Deniz adeta kudurmuş gibiydi. Kaptan bağırdı, herkes direğe. Dayanın çocuklar, büyük bir fırtına geliyor. Gemiyi dev bir ahtapot sarıp sarmaladı. Kolları kalın halatlar gibiydi. Korsanlar korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Ama sonunda ahtapotu geride bıraktılar. Gökyüzü yavaşça açıldı, güneş yeniden doğdu. Hepsi derin bir nefes aldı. Kurtulduk, diye bağırdılar. Yorulmuşlardı, bu yüzden dinlenmek için sakin bir koya sığındılar. Fakat kaptan hala kararlıydı. Ufukta ışıl ışıl parlayan gizemli bir ada gördü. Orası olmalı, gerçek hazine orada, dedi. O ada diğerlerinden farklıydı. Deniz altında dev bir mağara vardı. İçinde denizaltı canlıları yaşıyordu. Balıklar dans ediyor, deniz atları sanki bir yol gösteriyordu. O sırada, okyanusta yüzmekte olan adam, suyun altından bir silüet fark etti. Su perisi gibiydi. Peri gülümsedi, eliyle selam verdi. Adam şaşırmıştı ama huzurluydu. Okyanus sanki yaşayan bir rüyaydı. Başka bir yerde küçük bir çocuk balık tutuyordu. İlk kez oltasına bir balık yakaladı. Sevinçle babasına koştu. Adada insanlar mutluluk içinde yaşıyordu, huzur doluydu her yer. Fakat korsanlar hala pes etmemişti. Gemilerini tekrar okyanusa sürdüler.
Kaptan, bu sefer bulacağız. Hazine yalnızca benim olacak, diyordu. Dalgalar gittikçe büyüyor, gemi sarsılıyordu. Adanın göl kenarında ördekler yüzüyor, deniz yıldızları ve balıklar ışıldıyordu. Ahtapot tekrar yüzeye çıktı, etrafa dikkatlice bakıyordu. Acaba korsanlar geliyor mu, diye düşünüyordu. Deniz kaplumbağası da etrafa bakıp sordu, hazine nerede? Kim aldı acaba? Deniz yılanı kayaların arasında dolaşıyor, fok balığı suyun altında bir şeyler arıyordu. Her canlı kendi dünyasında ama aynı merakla yaşıyordu. Susamuru ise yalnızca eğleniyordu, köpüklerle oynuyordu. Deniz kızı yeniden ortaya çıktı. Hazineyi bulmak istiyordu. Deniz yıldızı ona eşlik etti. Belki bir iz buluruz, dedi. Ama hazine ortadan kaybolmuştu. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Zaman geçti. Okyanus sakinleşti. Küçük çocuk yeniden oltasını attı ve bu kez büyük bir balık yakaladı. Herkes onun sevincine ortak oldu. Susamurları kardeşleriyle oynadı, ahtapotlar birlikte dans etti. Kaplumbağalar, yılanlar, foklar, timsahlar. Hepsi aynı şeyi arıyordu, kaybolan hazineyi. Denizin en derin yerinde bir deniz atı dikkatle bir iz buldu. "Sanırım hazineyi buldum," diye seslendi. Bütün canlılar onun etrafına toplandı. Gerçekten de bir sandık oradaydı. Ancak sandığın üzerinde bir mühür vardı. Sonra ortaya çıkan bir balina, derin sesiyle konuştu. O hazine yanlışlıkla alınmış. Büyük bir yük gemisi onu yanlışlıkla götürmüş. Ama şimdi geri getirmişler. Gerçekten de ufukta büyük bir gemi belirdi. Tayfalar sandığı suya bırakıyordu. "Bu bize ait değil," dediler, "hazine denizin hakkı." Hazine yavaşça dibe indi, ışıklar saçtı. Bütün okyanus canlıları sevinçle alkışladı. Işıltılar gökyüzüne kadar yükseldi. O anda Antarktika'da bile kutup ayıları ve penguenler o ışığı gördü. Hepsi birbirine sarıldı, neşeyle dans etti. "Dünya yeniden huzur buldu," dediler. Ve işte o gün, insanlar, hayvanlar ve deniz canlıları aynı şeyi öğrendi. Gerçek hazine, paylaşmak ve dostluktu. O günden sonra okyanusta hiçbir canlı birbirine zarar vermedi. Korsanlar bile değişti. "Kaptan, artık yeter, hazine denizin olsun," dedi. Gemisini sessizce adadan uzaklaştırdı. Baba ve oğlu ise adada yeni dostlarıyla birlikte yaşamaya başladılar. Deniz kızları, balıklar, kuşlar, hepsi bir aradaydı. Akşam olunca gökyüzü kızıllığa döner, okyanus parıldar, herkes birlikte şarkı söylerdi. Ve belki de o derinliklerde, bir yerlerde hala o hazine parıldıyor. Ama bu kez kimse ona sahip olmak istemiyor. Çünkü artık herkes biliyor, gerçek hazine, sevgi ve huzurdur. Okyanusun en meraklı ve en akıllı yunuslarından biri olan Miko, eski bir batık geminin enkazında garip bir parşömen buldu. Parşömende, 3 boynuzlu kayalığın gölgesinde, "Denizler Kralı Poseidon'un unutulmuş tacı gizlidir," yazıyordu. Miko, define avına hemen başladı. Ancak bu macera tek başına çok zordu. Yolculukta en iyi dostu, her şeyi sakinlikle çözen yaşlı deniz kaplumbağası Kaptan Kabuk ve keskin gözleriyle tehlikeleri önceden gören küçük mürekkep balığı Mürekkep de ona katıldı. Harita onları, devasa ve ürkütücü bir ahtapot mağarasına yönlendirdi. Mağaranın girişinde, altınları korumakla görevli, huysuz ama kalbi yumuşak 8 bacaklı Oscar adında dev bir ahtapot bekliyordu. Oscar, "Kimse bu mağaradan geçemez," diye kükredi. Miko, acele etmeden Oscar'a yaklaştı ve "Oscar, biz define arayan korsanlar değiliz.
Biz sadece Poseidon'un tacına ait olduğu yere geri götürmek istiyoruz. Bu, denizin huzuru için çok önemli, dedi. Kaptan Kabuk, yaşlı gözleriyle onayladı. Denizin dengesini geri getirmeliyiz, evlat. Mürekkep ise kafasını sallayarak Oscar'ı ikna etmeye çalışıyordu. Oscar, bu sevimli ve dürüst deniz canlıları ekibini görünce şaşırdı. Korsanlardan bıkmıştı, ancak bu masumiyet karşısında direnemedi. "Pekala," dedi Oscar, kollarını kenara çekerek. "Geçin bakalım, ama çabuk olun." Miko, Kaptan Kabuk ve Mürekkep, mağaradan geçerek Treboynuzlu kayalığın altına ulaştılar ve sonunda, yosunlarla kaplı, parlayan altın bir sandık buldular. Sandığın içindeki taç, okyanusu aydınlatan güçlü bir ışık saçıyordu. Miko, tacı alıp hızla yüzeye çıktı ve onu büyük bir deniz kabuğunun üstüne yerleştirdi. Tacın parlak ışığı tüm okyanusu aydınlattı ve denizler anında huzurla doldu. Kahraman hayvanlar, hem tacı kurtarmış hem de denize barışı geri getirmişlerdi. Sonraki adım, bu masaldaki Yunus Miko, Ahtapot Oscar veya deniz kaplumbağası Kaptan Kabuk'un başka bir macerasını anlatmamı ister misiniz? Şimdi adada eğleniyorlar, defineyi buluyorlar, büyük gemi defineyi buldular, karaya götürüyorlar, penguenler kutup dünyası da oynuyorlar, macera burada bitiyor. Herkes benim kanalıma abone olmayı unutmayın.